Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz ahududu modelli hırkanın anlatımını yapacağım. Modelimiz çok basit. Daha önce de zaten bu tarzda düz bir hırka, dondurmalı hırka örmüştüm. Bunun da ahududu modeli hırka benden çok istenmişti. Bunu da bu şekilde kollarına modelli yapmak istedim. Hırkamız 1,5-2 yaşa göre uyumludur arkadaşlar. Hatta 3 yaşa, 2,5-3 yaşa kadar bile kullanılabilir büyüklükte oldu. Hırkamızı parça parça örüyorum arkadaşlar. Arka parçası, önler. Daha sonra bu ilik düğme yerlerini ilmek çıkartarak örüyorum. Ve sonra kollarını örüp birleştirmesini yapıyorum. Evet, bu şekilde birazcık kollarımız tabi modelinden dolayı kabarık oluyor ve ben kalın iple örmeyi tercih ettim. Daha önce işte ahududu modelin birçok anlatımını yapmıştım. Beresi, boyunluk, eldiveni, yeleği, patiği, bunların hepsinin anlatımını yapmıştım. Kanalımda mevcuttur. Onları normal bebe ipleriyle ördüm. Hırkayı da biraz kalın olmasını istediğim için biraz kalın bir iple, hatta iki ipi birleştirip ördüm. O yüzden birazcık pofuduk duruyor ve çok hoş oldu arkadaşlar. Yumuşacık, yumuş yumuş, tam kış aylarında giymelik bir hırka oldu. Evet, hazırsanız buyurun hep birlikte hırkanın yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben iplerimi aldım. Kullandığım ipler bunlar arkadaşlar. Daha önce BİM'e gelmişti. Oradan almıştım. Şöyle göstereyim. 100 gramı 150 metre arkadaşlar. İlla ki bu iplerden kullanmak zorunda değilsiniz. 100 gramı 150 metre olan herhangi bir ip de tercih edebilirsiniz. Ben bu iki rengi karıştırdım, birleştirdim ve 6 numara şiş kullandım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet, bir miktar ipimizden ayırıyorum ve 20 ilmek atacağım arkadaşlar. Ön parçalarım 20 ilmekten, arka parçası 40 ilmekten oluşacak hırkamızın. Öndeki lastik kısmını, yani düğme, ilik düğme kısmını sonradan öreceğiz ilmek çıkartıp da. O yüzden sayılarını eşit yapıyoruz. Biliyorsunuz ki normalde yelekte, hırkada ön parçalar arka parçadan bir tık büyük olur. Çünkü önde düğme kısmı olacak, üst üste gelecek. O sebeple ön parçalar bir tık büyük olur. Ama bunda eşit olarak başlayacağız. İlik düğme yerlerini sonradan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bir daha sayayım, içime sinmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet. 20 ilmek attık ve bağlıyoruz. Burada hemen lastik kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu tarafı benim örgümün ters tarafı oluyor. Ters tarafında ilmeklerime lastik kısmına başlayacağım. Şöyle. Normalde ilk ilmekleri örmeden alırım ama burada ilk sıra olduğu için örüyorum. 2 tane ters örgü yapıyorum. 2 tane de düz örgü yapıyorum.
2 tane ters örgü yapıyorum. 2 tane de düz örgü yapıyorum. Çok sıkı örmemeye çalışın arkadaşlar. 2 tersim ve 2 düzüm. İki düz ve 2 ters. Evet. Bu şekilde arka sırayı ördük. Ön sıraya dönüyoruz. Ön sırada düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğe bakın, örmeden alıyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Bu şekilde lastiğimizi öreceğiz. Şimdi ben lastik örgümü tamamlayayım. Geleyim arkadaşlar. Bu şekilde birkaç sıra öreceğim. Geldiğimde kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, toplamda 9 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi artık düz örgülerime geçeceğim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim kullandığım ip 100 gramı 150 metre ama bir tane öyle. İkisini birleştirdiğim için daha kalın bir ip elde etmiş oluyorum. Ona göre siz de alacağınız ipleri o şekilde hani alın. Ya 2 tane 150 gramlıklardan alıp bu şekilde birleştirin yahut da 100 metreden daha küçük olsun ipleriniz ki daha kalın olsun. Evet, şimdi dediğim gibi 4 sıra lastiğimi ördüm ve şimdi artık düz örgülerime geçiyorum. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Evet, zaten biliyorsunuz ki hırkamızın önünde ve arkasında model yok. Düz örgülerden oluşturacağız. Ön tarafta örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örgülerle öreceğiz. Evet, ön yüzünü ördük. Dönüyoruz. Arka yüzünde ters örgülerle örüyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde toplamda düz örgülerimiz 22 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Evet, ön tarafta düz, arka tarafta ters örgülerle toplamda 22 sıra olana kadar örelim. Tabii ki lastik örgülerimiz hariç. Lastik örgüleri saymıyoruz. Evet. Evet, bu şekilde örgümüze devam edelim. Şimdi ben toplamda 22 sıra örgümü öreyim, geleyim, daha sonra yaka kesimlerine beraberce başlayalım. Evet arkadaşlar, ben toplamda 22 sıramı ördüm. Şimdi size ölçülerini de vereyim. Farklı bir iple örerseniz ona göre ayarlarsınız ölçülerinizi. Evet. Lastikten itibaren toplamda 17 santim olmuş arkadaşlar uzunluğumuz. Enimizin uzunluğu da toplamda şöyle içe doğru kıvrılmış. Toplamda 13,5 santim arkadaşlar. Evet, enimizde toplamda 13,5 santim oldu.
Şimdi artık yaka kesimlerine başlayacağız. Bu tarafta örgümüzün sonunda yaka kesimlerini yapacağız. Evet, toplamda 20 ilmekle başladık örgümüze. Örgümüzün son 3 ilmek kalana kadar yine aynı şekilde düz örgülerle örüyoruz. Evet. Sonunda 3 ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmekten sonuncusundan önce şu 2 tanesini bu şekilde bir alıyoruz ve bir tane eksiltme yapmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde bir ilmeğimizi eksilttik. Evet. Arka sırayı ters örgülerle örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Kesimlerimizi arkadaşlar örgümüzün sadece ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde hiçbir şekilde bir işlem yapmıyoruz. Evet, şimdi yaka kesimlerimizi de yani 4 sırada bir yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırada yaka kesimlerini yapmıştık ön sırayı örerken. Şimdi arka sırayı örüyoruz. Sonra bir sıra ön, bir sıra arka örüp o şekilde yaka kesimini yapacağız. Yani bir kesip bir kesmeyeceğiz ön tarafta. Evet, şimdi bir önceki sırada kesim yaptığımız için bu sırada kesim yapmadan örgümüzü öreceğiz. Düz ilmeklerle. Evet. Örgümüzün ön yüzünden devam ediyoruz. Evet, bu sırada kesim yapmıyoruz. Örüyoruz. Evet. Bir önceki sırada kesim yapmıştık. Arka sıraya ördük 1. Ön sıraya ördük 2. Arka sıraya örüyoruz 3. Bu kesim yapmadan 3. sıramız. Ve diğer ön tarafı örerken kesimimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, arka sırayı da ters örgülerle tamamlıyorum. Evet, şimdi bu sıra artık kesim yapacağımız sıra. Tekrardan evet başlıyorum. Her zamanki gibi ilk ilmeğimi örmüyorum arkadaşlar. Evet, sıramızın sonunda 3 ilmek kalınca kesimimizi yapacağız. Evet, 3 ilmeğimiz kaldı ve bu 2 ilmeği bir örüyorum ve bir ilmek daha eksiltmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, kesimlerimizi, yaka kesimlerimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi bu sırada kesim yaptık. Arka sırayı öreceğiz 1. Ön sırayı öreceğiz 2. Arka sırayı öreceğiz 3. Sıra öreceğiz. 4. sırayı örerken yine kesim yapacağız. Sıra sonunda 3 ilmek kaldığında 2 ilmeği bir alarak kesim yapacağız. Bu
Bu şekilde kesim yapacağız. Şişimizde toplamda 10 ilmek kalana kadar kesimimizi yapacağız ve ön tarafımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim, ben diğer ön tarafını ve arka bedenimi ördüm. Diğer ön tarafında farklı olarak sadece bu bizim ördüğümüz sol tarafımız. Ben sağ tarafı da ördüm. Sağ taraftaki fark arkadaşlar, sadece yaka kesimlerini örgünün hemen başında yapıyoruz. Yani biz buradan örgümüze başlarken ilk ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmeği bir örüp örgümüze devam ediyoruz. Başka hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yok. Yine aynı şekilde 4 sırada bir yaka kesimlerini yaptık ve şişimizde 11 ilmek kalana kadar örüp ön bedenimizi bitirdik, sağ tarafımızı. Yine aynı şekilde sol tarafı da, sağ solun farkı dediğim gibi, bir tanesinde sıranın hemen başında kesim yapıyoruz. Bir tanesinde de hemen sonunda kesim yapıyoruz. Başka hiçbir farkı yok. Dediğim gibi yine aynı şekilde 20 ilmek başladık. 22 sıra düz ördük. Sonra yaka kesimlerine başladık. Arka bedende de arkadaşlar 40 ilmek başladım ve ön bedenimin boyuna gelene kadar uzunca düz örgülerle ördüm. Ön tarafta düz, arka tarafta ters örgülerle ördüm ve ön bedenimin sayısına geldiğinde kesimimi yaptım. Hiçbir farklılık yok. Her arka bedende 40 ilmek başlıyoruz. 9 sıra lastiğimizi örüp dümdüz ilerliyoruz. Kesme işlemi, artırma işlemi yok. O yüzden ben bunları ördüm. Ekstradan videoda çok gereksiz uzun olmasın diye. Şimdi arkadaşlar bu ön bedeni de sol tarafı da tamamlayıp geliyorum. Daha sonra hep beraber yine örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sol tarafımı da bitirdim. Aynı şekilde tarif ettiğim gibi sağ tarafı da zaten anlatmıştım. Nasıl yaptığımı, arka tarafımda örülmüştü. Şimdi bunları dikeceğiz arkadaşlar. Dikimini yapacağız. Sonra yaka kısım için ilmek çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar arka bedenimizi bu şekilde koyuyoruz. Ön bedenlerimizin de ters tarafı bize gelecek şekilde, yani iç taraf düz tarafları içe gelecek. Dikkat edelim. Şu şekilde koyuyoruz. Bunu da bu şekilde koyuyoruz. Evet. Şimdi bu tepe noktalarından dikişini yapacağız. Önce bir bu tarafı yapalım. Şimdi ben bitirirken hafif uzunca ip bırakıyorum ki bu şekilde dikişini de yapabileyim diye. İpiniz yoksa fark etmez, ip geçirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle az yakınlaştırayım. Bakın şu tepe noktalarında bu şekilde ilmekler var. Aynı şekilde yine karşı tarafta da var. Buralardan dikişini yapacağız. Önce köşe kısmından bir sabitliyorum. Daha sonra bakın burada ilmeğin içinden geçiriyorum ve hemen karşıdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerin karşılıklı yapacağız. Bakın buradaki ilmeği aldım ve buradaki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde bakın ipi çaprazlayarak dikiyorum. Bir bu yönden, bir bu yönden dikmiyorum. Hep bakın bu taraftan geçiriyorum. Bu taraftan da geçirdim. Ve çekiyorum.
bakın karşılıklı ilmeklerin içerisinden geçirerek dikişimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burayı ben tamamlayayım. Sonra bir de yine diğer ön bedenimi de dikeceğim. Bu tarafı da. Sadece omuz kısmını dikiyoruz arkadaşlar. Yan tarafları dikmiyoruz. Şimdi ben iki tarafı da dikeyim. Geleyim. Sonra beraberce öndeki düğme yerleri için ilmeklerimizi beraberce alalım. Evet arkadaşlar, ben omuzlarımdan dikişi yaptım. Şimdi artık ilmek çıkartacağız. Şimdi ben yine aynı 6 numaralı şişimi alıyorum ve bir tığ yardımıyla ilmeklerimi çıkartacağım. Yine aynı şekilde ipimi alıyorum iki katlı olarak. Bakın burada en başta bir köşeye sabitleyeceğim. Evet, ipimi bu şekilde geçirdim ve düğüm atıyorum. Evet. Sonra bu ipleri gizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın yine dikiş yaptığımız gibi kenarlarda ilmekler var. Bu ilmeklerin arasından bu şekilde geçerek ilmeğimizi çıkartacağız. Evet. Bakın aradan geçirdim ve şişime taktım. Şimdi iki tane bakın hep şu aralardan alıyoruz ya. Bir de hep bu aralardan alırsak bu ilmeklerimiz bakın büyük büyük. Bu sefer ön taraftaki lastik kısmımızda bir kasma yapar. O yüzden iki tane büyük ilmeklerden çıkardık. Bir tane de şuradan hemen araya batıp oradan çıkartıyoruz bir tane ilmek. Taktım. Bir tane bakın şurada büyük bir ara var, oradan çıkardım. Bir tane daha büyük aradan çıkardım. Ve bir tane de bakın şuradaki hemen araya batıp oradan çıkartıyorum. İki tane büyük bu aralardan çıkartıyorum. Bir, iki, bir tane de hemen şuradaki araya batıyorum. İki ilmeğin arasından çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen yine bakın şöyle ilmeklerim. Bir, iki tane büyük ilmekten bir tane de hemen şu arasından iki ilmeğin arasına batıp oradan çıkartıyorum. Evet. İlmeklerimizi bu şekilde çıkartacağız. Bir, iki tane büyük aradan, bir tane de iki ilmeğin arasından çıkartıyoruz. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım arkadaşlar. Böyle bu kenardan gelip buraya kadar. Daha sonra burada hemen boyun kısmı var. Burada yalnız ilmeklerimiz küçük olduğu için her ilmekten bir tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Her aradan bir tane. Buradaki bakın bu kenarlarda ilmekler büyük büyük. Buralarda teker teker çıkardığımız zaman dediğim gibi kasma olur ön tarafta. O yüzden iki tane büyük ilmekten bir tane de şu aradan çıkartıyoruz. İki tane büyük ilmekten bir tane de aradan. Yalnız boyun kısmında dediğim gibi ilmekler bakın küçük küçük. Buradan da aralardan çıkartırsak çok marullu durur, yani geniş durur. Evet, buradan da bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Geliyoruz
diğer tarafa. Burada da aynı şekilde 2 tane büyük ilmekten, bir tane de aradan, 2 tane büyükten, bir tane aradan ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ta ki buradaki bu köşeye kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Daha sonra lastiğimizi örmeye beraberce başlayalım. Evet arkadaşlar, ben ilmeklerimi çıkardım. Bakın bu şekilde boyundan da çıkardım. Evet, bu köşeye kadar çıkardık. Şimdi artık örmeye başlayacağız. Evet, biraz bu kısım ağır gelebilir. Çünkü bayağı bir ilmeğimiz var şu anda şişimizde. Evet, ilk ilmeğimi ters ördüm. İkinciyi de ters ördüm. Burada da arkadaşlar yani 2 ters 2 düz şeklinde yapacağız. Normalde yine söyleyeyim, ilk ilmekleri hep boş olarak alıyorum, fakat ilk daha sıranın ilkinde örüyorum. O yüzden bu sırada ördüm. Diğer sıralarda örmeden alacağım, bilginiz olsun. Tekrardan her defasında hatırlatıyorum. Evet, bu şekilde bakın 2 ters 2 düz 1-2 sıra yapıp sonra düğme deliği yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir 1-2 sıra bu şekilde öreyim, geleceğim, ondan sonra beraberce düğme deliklerimizi yapalım. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Ön tarafa geldiğimizde de örgünün ön yüzüne döndüğümüzde de düzleri düz, tersleri ters olarak yapacağız. Şimdi ben gidiyorum, 1-2 sıra öreyim, geleceğim, iliklerimizi de beraberce yapalım. Evet arkadaşlar, ben toplamda 3 sıra ördüm. 4. sırayı örüyorum. Şöyle hırkamızı koyduğumuzda bu şekilde, bakın sağ tarafta bu şekilde sağ oluyor. Bu şekilde böyle çevirdiğimiz zaman solda, sol tarafa açacağız. Yani şöyle tekrardan göstereyim. Bakın burayı ördüm, 4. sıradayım, geldim ve şimdi burada düğme deliklerini açacağız. Ne kadar 22 ilmeğim var burada. Bakın burada eksiltme işlemlerine başlamışım. 22 sıra örmüştüm zaten burada. Burada da eksiltmelere başlamışım. Tam bunun hizasına kadar ördüm arkadaşlar. Buradan sonra düğme deliği yapacağım. Benim buradan sonra 22 ilmeğim var. Şimdi düğme deliğimizi yapalım. Düz ilmeklerdeyim arkadaşlar. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bakın bu şekilde burada düğme deliğimi yapmış oldum. Şimdi 12 tane ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir tane daha düğme deliği yapacağım. Doluyorum. Buradaki ilmeklerim ters ilmek olduğu için ters örgü yapar gibi yaparak kesimimi yapmış oluyorum. Evet. Bu şekilde ikinci düğme deliğimi de yapmış oldum arkadaşlar. Ben toplamda 2 tane düğme deliği kullandım.
Hırkamız biraz kalın iple örüldüğü için hafiften yumuş yumuş kalın bir hırka. O yüzden zaten daha az, hani arası daha az olsa çok hoş durmaz diye düşündüm. O yüzden 2 tane düğme deliği yaptım. Şu şekilde araları. Ama siz 3 tane yapmak isterseniz şu arada bir tane daha düğme deliği yapıp bu düğme deliğini biraz daha sona kaydırabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 tane düğme deliği tercih ettim. Şimdi arkadaşlar 4. sıramızı ördük. 1-2 sıra daha örüp ben örgümü ön tarafını bitireceğim. Daha sonra hep beraber hırkamızın kollarını yapmaya başlayacağız. Ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yaka kısmını bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7. sırada örgümü bitirdim, yaka kısmını. Şimdi kollarımızı yapacağız. Ben kolumun bir tanesini ördüm bu şekilde. Diğer kolumuzu da aynı yapacağımız için bunu ördüm, bitirdim. 30 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. Yalnız normalde hırkamızı 6 numaralı şişle örüyoruz. Kollarımıza lastik kısmına başlarken 5 numaralı şişle başlıyoruz. 11 sıra lastiğimizi örüyoruz. Daha sonra 12. sırada 8 ilmek artırıp 38 ilmeğe tamamlıyoruz. Örgümüzün arka tarafında da model kurulumuna başlıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Üst tarafını dediğim gibi 6 numaralı şişle, yani 11 sıra ördükten sonra 6 numaralı şişe geçiyoruz. Hem 6 numaralı şişe geçip hem de 8 ilmeğimizi artırıyoruz. Ondan sonra 6 numaralı şişimizde devam ediyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yapmışız kolumuzda. Daha sonra 2 sıra haroşa örüp kolumuzu kapattık. Şimdi aynı şekilde yapacağımız için şişime 30 ilmeğimi attım. 30 ilmeğimi toplamda 11 sıra haroşa, 11 sıra lastiğimi ördüm. Geldim. Şimdi 5 numaralı şişimde hala. Şimdi beraberce 6 numaralı şişime geçeceğim. Bakın 5 numaralı şişimde şu anda. Evet, 6 numaralı şişimi de alıyorum. Hem 6 numaralı şişime geçiş yapacağım, hem de ilmeklerimi artıracağım. Evet. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz arkadaşlar. Aralarda yapacağım artırmamı. Hemen ilmek araları hiç fark etmez. Sadece 8 ilmek artırma yapmış olacağız. Bir tane artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Altıncı artırmamı yaptım. Yedinci artırmamı yaptım. Ve son artırmamı da yapıyorum. Evet, artırmalarımı tamamladım. Şişimde toplamda 38 ilmeğim oldu. Şimdi 5 numaralı şişimizde artık işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar
modeli arka tarafta kurmaya başlayacağız. Normalde örgümüzün ön yüzünde olduğumuz zaman 2 ters 1 düz, 2 ters 1 düz olarak modelimizi kuracaktık. Şimdi modelimizi örgümüzün arka yüzünde kuracağımız için 2 düz 1 ters şeklinde kuracağız. İlk ilmeğimi aldım. 2 tane düzüm olmuş oldu. Bir tane ters örüyorum. 2 tane düz, bir tane ters. 2 tane düz, bir tane ters. 2 tane düz ve bir tane ters. 2 düz, bir ters. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben bu ahududu modelini anlatımını, sadece model anlatımını da yaptım kanalımda. Ayrıntılı bir şekilde o videodan da izleyebilirsiniz. Ayrıca ahududu modelinden yelek, patik falan da yaptım. İstiyorsanız o videolarımı da izleyebilirsiniz. Evet. Pardon. Evet. Karıştırdım lafa dalınca. Evet. 2 düz, bir ters. 2 düz, bir ters. 2 düz, bir ters. Evet. Bu sırayı bu şekilde 2 düz, bir tersle tamamlayacağız. Evet. İpimi geçiremedim. 1 2 düz, bir ters. 1 2 düz, bir ters, 2 düz. Evet. Şimdi örgümüzün bu ön yüzünde modelimizi kuracağız. Modelimizi bir tığ yardımıyla kuracağız. Ben tığımı almamışım. Hemen tığımı alıp geliyorum. Evet, ben hemen tığımı aldım, geldim. 2,5 numaralı tığ kullanacağım. Yani çok fark etmez tığ numarası. Şimdi modelimizi hep bu aradaki düzlerde kuracağız. Şimdi arkada 2 düz, bir ters yaptık. Öne döndüğümüzde 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz modeli oluştu. Şimdi burada dediğim gibi modelimizi düz örgülerde oluşturacağız. Bir tanesini de oluşturacağız. Buradaki düz ilmeği düz olarak örüp geçeceğiz. Buradaki düzde oluşturacağız. Buradaki düzü örüp geçeceğiz. Şimdi yaparak daha iyi anlaşılır. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bakın düz ilmeğim var. Bu ilmekte artırma yapacağız arkadaşlar. Normalde bu şekilde örüp bitiriyorduk. Ama bitirmiyoruz. Bir tane doluyoruz. Aynı delikten bir tane daha geçiriyoruz. 3, bir tane doluyoruz. 4 ve son bir kere daha çıkartıyoruz. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Evet. 2 tane tersimizi örüyoruz. Evet, bu düz ilmeğimizi örerek geçiyoruz. 2 tane tersimizi örüyoruz. Şimdi bu düz ilmekte yine modelimizi yapacağız. Bakın, ilmeğimi geçirdim. 1 doluyorum. 2, yine aynı delikten bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Evet, 3, bir tane daha doladım. 4 ve aynı delikten 5.'yi de çıkardım. Evet, tekrar 2 tane ters ilmeğim var. 1, 2, düz ilmeğimi buradakinden ilmek çıkardığımız için bunu örüp geçiyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar bu ilmekten ilmek çıkartıyoruz. 1, 2, 3,
4 ve 5. Evet. Çıkardık. Ve terslerimizi örüyoruz. Arkadaşlar tığa modelimizi bitirirken ihtiyacımız oluyor. Evet, bu düz ilmeğimizi örüyoruz. 2 tersimizi örüyoruz. Ve bakın buradaki ilmekten de çıkartacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek çıkardım. Evet, ilmek çıkartırken biraz zorlanabilirsiniz. Sıkışıyor çünkü şişte. Bir de ip kalın ya, o sebepten dolayı. Şimdi 2 tane tersimizi örüyoruz. Düz ilmeğimizi örüp geçiyoruz. Yine 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Evet, bu ilmekten ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Bu şekilde ilk modelimizin kurulumunu yapmış oluyoruz. Model aslında basit. Sadece biraz uğraştırıcı olabiliyor. Çünkü hep ilmek artırdığımız için zaman alıyor. Yani örmesi biraz zaman alıyor. Çoğalıyor çünkü. Evet. İlmeğimizi çıkartıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Evet, gittikçe sıkışıyor. Şimdi ters örgülerim var. Evet, bu ilmeğimizi de örüp geçiyoruz. Evet, ilk modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimizin arka tarafta artırmış olduğumuz ilmeklerin hepsini ters örgü olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde. Pardon, örgümüzün arka yüzünde artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak öreceğiz. Evet. Şimdi bakın, düz örgülerimi örüyorum. Bir tane tersim var. Ters ördüm. Düz ilmeklerim var. 2 tane. Burada da artırmış olduğum ilmekler var. Bu ilmekleri de düz örgü olarak örüyorum. 5 taneyi ördüm. Sonra yine 2 tane düz ilmeğim var. Bakın, arada bir tane ters ilmeğim var. Yine düz ilmeklerim var. 1, 2 ve artırmış olduğum ilmekleri de düz olarak örüyorum. 5. Şimdi 2 tane düz ilmeğim var. Evet, arada bir tane ters ilmeğim var. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 5 sıra öreceğiz. Ön tarafta düzleri düz, tersleri ters yine. Arka tarafta da aynı şekilde. Yalnız artırma yaptığımız sırada işte artırma yaptığımız ilmekleri örgümüzün arka yüzünde düz, ön yüzünde ters olarak öreceğiz. Evet. Bu şekilde örüyoruz. Dediğim gibi ahududu modelini anlatımını kanalımda yapmıştım. Daha ayrıntılı bir şekilde. İzlemek istiyorsanız o videoya da bakabilirsiniz. Bu modeli ben çok beğeniyorum ve bayağı fazla örmüştüm. Hem sipariş olarak ördüm, hem videosuna anlatım yapmak için ördüm, hem kızım için ördüm. Model çok hoş, beğenilen, güzel bir model. İnce iplerle de harika oluyor. Kalın iplerle de ayrı bir havası, güzelliği oluyor. Sadece
biraz uğraştırıcı, artırma yaptığımız için. Onun haricince çok basit bir model. İşte örgümüzün arka yüzünde genel itibariyle düz örgü, ön yüzü de ters örgülerle oluşuyor. Aralarda düz örgüler de var tabi. Evet, sıramızı bu şekilde bitirdik. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Burada dediğim gibi o artırma yapmış olduğum ilmekleri ters olarak öreceğiz. En başta 2 tane tersimiz vardı zaten, bakın. Ön yüzde ters örgülerimiz daha çok. Arkada da düz örgülerimiz çok. Evet, düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bakın, bir tane düzümüz var. Evet, bu şekilde arkadaşlar örelim. Toplamda 5 sıra ördükten sonra geleyim yine yeni modelle nasıl geçiş yaptığımızı anlatacağım. Şimdi ben 5 sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın 5 sıra oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra ters örgüm oldu. Şimdi bu ahududularımızı kapatıp bu düz ilmeklerde tekrardan model kuracağız. Şimdi şu şekilde başlayalım. Başta 2 ilmeğimiz vardı. İlk ilmeğimizi alıyorum. Ters örgümü örüyorum. Şimdi burada 5 ilmek artırmıştık arkadaşlar. O 5 ilmeğimizi toplayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi aldım ve bu şekilde içinden geçirip tek ilmek haline getirdim. Yalnız burada bir aksilik oldu. Şimdi ben bu aksiliği çözüp geliyorum. Evet. Şimdi tekrardan 2 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi tığıma aldım ve ilmeklerin içerisinden geçirip tek ilmeğe düşürüyorum ve şişime takıyorum. Devam ediyorum. 2 tane ters örgüm vardı. Şimdi bu bir önceki sırada örerek geçtiğimiz düz ilmeğimizin içinden ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 ördüm. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum ve burada yine aynı şekilde 5 tane ilmeğimi topluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İçinden geçirdim. Şişime takıyorum. Devam ediyorum. 2 ters örgümü örüyorum. 1, 2. Yine düz ilmeğimin içinden buradaki ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane ters örüyorum. Bu 2 ters ilmekler örgünün sonuna kadar bu düz ilmeklerimizin 2 sağında 2 solunda ters ilmeklerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Hep işlemleri düz ilmeklerde yapacağız arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Örgümüz bitene kadar aynı şekilde modelimizi bir tanesini toplayacağız. Bir tanesini bu şekilde artırarak
model kısmımızı da böyle tamamlayacağız. O yüzden dediğim gibi yani hiçbir zorluğu yok aslında modelimizin. Hem de hem kolay hem de çok gösterişli bir model. Burada artırma yapıyoruz. 3, 4 ve 5. 2 tersimizi örüyoruz. Ve buradakini topluyoruz. Evet. Bu topladığımız ilmekleri arka tarafta ters örgü, ön tarafta da düz örgü olarak yapıyoruz. Yani bu bir tane ilmeğimizi düz yukarıya çıkartacağız. Daha sonra buralarda ilmek atıyoruz ya bu düzümüze. Bunu da 5 sıra ördükten sonra bu ilmekleri toplayıp tekrardan buradakinin üzerinden ilmek çıkartacağız. Hep bu şekilde çaprazlama gideceğiz. Yine 2 tane ters örgüm. Burada modelimizi artırıyoruz. 2 tane ters örgümüzü örüyoruz. Ve 5 ilmeğimizi topluyoruz. Evet. Tekrar ters örgülerim ve düz örgümün içinden ilmek çıkartıyorum. Ve son 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet, ikinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Evet arkadaşlar, dediğim gibi modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Burada toplamış olduğum ilmekleri dediğim gibi bu tek bir tanesini arkada ters örgü, ön tarafta düz örgü olarak öreceğiz. Bu artırdığımız ilmekleri arka tarafta düz, ön tarafta ters olarak aynı bu modeli yaparken ne uyguladıysak o şekilde uygulayacağız. Bu modelimizi de tamamladıktan sonra 5 sıra yaptıktan sonra yine aynı sistemde artırdığımız yerdeki 5 ilmeği toplayıp yan tarafındaki düz ilmeklerde artırmaları yapacağız. Toplamda 7 tane model yapmış olacağız arkadaşlar. 7 sıra ahududu modeli yapmış olacağız. Şimdi ben modelimi tamamlayayım. Geleyim, daha sonra bitişini beraberce yapalım. Evet arkadaşlar, ben kolumu da ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ahududu modelimi yaptım. Şimdi artık burada bir daha model yapmayacağımız için bu kısmı nasıl yaptığımı sizlere göstermek istedim. Şimdi son modelimiz arkadaşlar. Artık bundan sonra artırma yapmayacağız. İlk 2 ilmeğimi alıyorum. Aldım. Ters ördüm. Şimdi burada 5 tane ilmeği ne yapıyorduk? Topluyorduk. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şişimize geçiriyoruz. Bu ahududumuzu toplamış olduk. Ters örgülerimizi örüyoruz. Normalde buradaki düz örgüde model yapacağımız zaman artırma yapmamız gerekiyordu biliyorsunuz. Ama artık model sıramız bittiği için burayı sadece örüp geçiyoruz. Evet, bu şekilde. Bu artırma yapmış olduğumuz yerdeki ilmekleri topluyoruz ve diğer düz ilmekte, normalde artırma yaptığımız ilmekte sadece örüp geçiyoruz.
Evet, modelimizin bitişi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra iki sıra bu sıradan sonra arkadaşlar iki sıra haroşa örgü yapacağız ve haroşa örgülerden sonra da kolumuzun kesimini yapacağız. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım, haroşalarımı da tamamlayayım. Geleceğim. Nasıl kesim yapıyorum onu da göstereceğim. Beraberce kesimimizi yapacağız ve daha sonra artık dikişlerimizi yapacağız. Şimdi ben bu sırayı tamamlayıp iki sıra haroşamı örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bakın iki sıra haroşamı yaptım. Şimdi artık kolumuzu bitiriyoruz. Ben kesim galiba bu videoda hiç kesim işlemi yapmamıştım. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde örüyorum ve arkasındaki ilmeği bu şekilde geçiriyorum. Evet, ben kesme işlemimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tabii farklı kesim yöntemleri de var. Siz hangisini rahat kullanıyorsanız o yöntemi yapabilirsiniz. Ben bu şekli tercih ediyorum. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar ben kesimimi yapıp geleceğim. Bakın şu şekilde düzgün bir kesim elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar kesimimi yapayım. Daha sonra dikişlerini beraberce yapalım. Evet. Şimdi kolumuzu tamamladık. Bu hırkamızı önceden bu omuz dikişlerini yapmıştık zaten. Yan dikişlerini yapmamıştık. Şimdi ben kolumun uç noktasını, orta noktasını pardon, şöyle göstereyim bu kolumda. Bu kolumu şu şekilde ikiye katlıyorum ve tam ortasına gelecek şekilde ilmek tutucumu takıyorum. Daha sonra bu ortasına taktığım ilmek tutucuyu buradaki dikiş hizasına geçiriyorum ki tam ortalamış olalım. Evet, şimdi dikişimizi tersinden yapacağımız için şöyle çeviriyorum. Evet. Şimdi şu ipten biraz keseyim. İğnemizi ipimize taktık. Şimdi ben burada düğüm atıyorum. Şu uç kısmından başlamak istemiyorum. Eşit olsun diye. Tam orta kısımdan başlamak istiyorum. Şu şekilde bakın. İlmek tutucumuz ortada. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bu şekilde tam ilmek tutucumun olduğu yerden iğnemi geçiriyorum. Hatta şu ilmek tutucuyu açayım. Çıkartıyorum. Şuradan iğnemi geçirdim ve buradan da geçirip ilmek tutucumu çıkardım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, ben düğümle başladığım zaman dikişe şu ortadan, bu ikili ip olduğu için bunun ortasından geçirebilirim. Ya da tekli iple öreceğiniz zaman şu ipin orta kısmından geçiriyorum. Bu şekilde bakın sabitlemiş oluyoruz. Ve buradan bakın şurada ilmeklerimiz var. Karşılıklı olacak şekilde bu ilmeklerimizi dikiyoruz. Bakın şurada ilmeğim var. Ve şurada da ilmeğim var. İçinden geçiriyorum. Şöyle. Daha yakından net görünsün diye çalışıyorum.
Evet, bakın karşılıklı ilmeklerin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Evet, dikişimi bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bu tarafı tamamladığımda yine diğer tarafa ipime iğne takacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde uç kısma kadar dikişini yapacağım. Daha sonra bu kollarımızı bu omuzlardan birleştirdikten sonra yan dikişlerini yapacağım. Kolumuzun ve bedenimizin, beden kısmımızın da yan dikişlerini yapmamıştık. Oraların yan dikişlerini yapacağım. Düğmelerimi dikeceğim ve hırkamı bitirmiş olacağım. Evet. Bakın uç kısma kadar geldik. Evet, son uç kısmından da sabitleyeceğim. Bir kere daha bu sefer düğüm atalım ki açılma yapmasın. Evet. Ve şimdi dönüp bu kalan ipimi kesmeden önce arkadaşlar şu iç şerit kısmından yürütüyorum ki kolay kolay sökülme yapmasın. Evet. Bakın içerisinden yürüttüm. Yürütebildiğiniz kadar uzun yürütün arkadaşlar. Evet. Ve burayı kesiyorum. Şimdi bu ipi de yine aynı şekilde içinden yürütüp oradan temizlenmesini sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde iğneme ipimi takıyorum ve bu kısımdan itibaren bu şekilde dikiyorum. Orayı diktikten sonra yine diğer kolumuzu da dikeceğiz. Kollarımızdan sonra şu şekilde bakın bu yan kısmı böylelikle dikmiş olduk. Şimdi ben kollarımı dikimini tamamlayacağım. Sonra da bu kolumuzun alt dikişini ve beden kısmımızın yan dikişini yapacağım. Yine aynı sistemle ilerleyeceğim dikişimi yaparken. Bu kenardaki ilmeklerden karşılıklı olarak dikişini yapacağım. Zaten şu omuz kısmını dikerken de göstermiştim. Şimdi ben dikişlerimi tamamlayayım. Geleyim hırkamızın son bitmiş halini de beraberce görmüş olalım. Evet arkadaşlar, ben dikişlerimi tamamladım. Kollarımı, yanlarımı, beden dikişlerimi tamamladım ve hırkamız böylelikle bitmiş oldu. Şu şekilde göstereyim. Ekrana çok sığmadığı için şöyle biraz yukarıdan alayım. Evet. Çok güzel. Yumuşacık bir hırka oldu arkadaşlar. Şimdi ben size bunun ölçülerini de vereyim. Hırkamızın boyu 1,5-2 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Şöyle ölçelim. 37 santim boyumuz. Enimiz 28,5-29 santim. Kol uzunluğumuzu da şöyle dikişten itibaren sayıyorum. 27,5-28 santim civarında olmuş. Evet. Ahududu modeli hırka benden çok istenmişti. Böylelikle hırkamızı da yapmış olduk. Dediğim gibi 1,5-2 yaşa uygun oldu arkadaşlar hırka.
Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.